Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Mimar Bir İç Mimar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mimar Şevval Züdelçen. Bu videoda herkesin bilmesi gereken 5 Revit tüyosundan bahsedeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk tüyomuz tema değiştirme olacak. Eğer Revit'in son sürümünü kullanıyorsanız artık klasik beyaz temayı değiştirebiliyoruz. Revit'te güncel kalmak önemli çünkü hayat kurtaran yenilikler yapılan bir uygulama. Bu yüzden ben de eğitimlerimde ve videolarımda güncel Revit sürümlerini kullanıyorum. Güncel Revit kursumuz için açıklamaya göz atabilirsiniz. Peki, alışkın olduğumuz beyaz temaya nasıl geçiş yapacağız? Hemen geliyoruz, üst kısımdan File sekmesine tıklıyoruz. Buradan Options'a tıklıyoruz. Üçüncü sekme Color'a tıkladıktan sonra buradaki aktif temayı görüntüleyebiliyorsunuz. Benim bilgisayarımdaki tema da koyu olduğu için benim sistem ayarlarımı kullanarak bana koyu tema vermiş. Peki ben o bizim bildiğimiz, alışık olduğumuz beyaz temaya nasıl geçiş yapacağım? Tıklıyorum, Light seçiyorum, OK diyorum ve anında o bizim bildiğimiz, tanıdık olduğumuz beyaz temaya kavuşmuş oluyoruz. Şimdi bunu eski ayarına geri getiriyorum. Colors dedik. Buradan da sistem ayarlarını kullan dedim. Şöyle bir şey isteyebilirim. Etraf karanlık olsun ama benim çalışma ekranım yine beyaz görünsün dersem yapmam gereken şey şu. Klavyemden C ve boşluk tuşlarına bastığımda çalışma ekranım beyaz, etraf yine koyu olarak kalmaya devam edecektir. İkinci tüyomuza geçelim. İkinci tüyomuzla üçüncü tüyomuz birbirine çok yardımcı olan iki tüyo ve bunu sürekli olarak kullanabilirsiniz. Çiziminizin her anında kullanabilirsiniz bu vereceğim örnekleri. Şimdi örneğin ben buradaki odayı bölmek istiyorum ve dış duvarla iç duvar birbirinden farklı gördüğünüz üzere. Ben iç duvar olarak bölmek istiyorum. Geliyorum, tıklıyorum ve C, S tuşlarına basıyorum. İstediğim duvara tıkladıktan sonra CS butonuna tıkladığım zaman Create Similar demiş oluyorum. Yani aynısından yarat. Ne oluyor şimdi? Wall sekmesi açıldı ve burada kullandığım ürün açıldı. Şimdi istediğim noktadan bunu bu şekilde bölebilirim. Aynı şekilde burayı yaptım ama şu an buranın kapısı yok. Tıkladım, CS dedim. Bakın aynı kapıdan buraya da yerleştirebildim. Çıktım, pencereme tıklıyorum. CS diyorum. Bakın aynı pencereden buraya da yerleştirebildim. Bu işinizi çok hızlandırır. Çizim esnasında çok hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Ya da şöyle bir şey oldu diyelim. Yine üçüncü tüyoma geçiyorum buradan. Create Similar dedim. CS dedim. Tıkladım. Buraya yanlışlıkla farzı misal dış cephenin duvarını atmışım. Ama ben istiyorum ki iç kısımda kullandığım duvarı buraya kullanmak istiyorum. Ne yapıyorum? Bakın. Herhangi birine tıklayabilirim bu arada. Sıkıntı yok. Ya da direkt buradan Modify'a da gelebilirim. Tıkladım. Burada Match Type Properties görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda, bakın animasyonunu da gösteriyor. Önce istediğinizi, sonra dönüşmesi istediğinize tıkladığınızda orayı aynı nesneye dönüştürecek. Bakın tıklıyorum. Önce iç duvarımı seçiyorum. Çünkü iç duvara benzesin istiyordum. Tıkladım. Sonra yanlış yaptığımı, dış duvarı işaretlediğime tıklıyorum ve bakın artık orası da istediğim haline dönüşmüş oldu. Evet, dördüncü tüyomuzsa biz yaptığımız çizime bu şekilde yaklaşıp uzaklaşıyoruz ama farkındaysanız tırtıklı bir şekilde uzaklaşıyoruz. Katman katman yaklaşıyoruz. Ama bunu daha soft yapmanın bir yolu var. Kontrol tuşuna basıyorsunuz, scroll tuşuna basılı tutuyorsunuz ve ileri doğru, geri doğru çekiştiriyorsunuz. Bakın, istediğiniz yere doğru yaklaşıyor. Görüyor musunuz? Geldim. Bu şekilde istediğiniz şekilde zoom yapabilirsiniz. Bu dördüncü tüyomuz. Beşinci tüyomuza geçiyorum. Beşinci tüyomuz çok fazla işinize yarayacak bir diğer tüyo. Geliyorum, projeme 2 tane masa yerleştiriyorum. Şimdi üçüncü bir masa yerleştirmek istiyorum ama bu üçüncü masa tam bu 2 masanın orta kısmına eşit mesafede yerleşsin istiyorum. Bunu normalde böyle ortaya koyup buraya bakarız. Buranın ölçüsü ne kadarmış?
İşte 254. Aynı şekilde bir de buraya bakarım. Şöyle bakarım 157 eşit olmamış. Belki ok tuşlarıyla ayarlıyorsunuz. Biraz böyle gideyim, biraz böyle gideyim. Ama tam olarak o eşitliği yakalayamayabilirsiniz. Bunu yapmanın bir yolu var. Şimdi komponente geldim. Bakın elimde hiçbir yere tıklamadım şu an. Zaten soluk görünüyor. Buradan da anlayabilirsiniz. Sağ tıklıyorum. Snap Override sekmesini görüyorum. Bu sekmede gördüğünüz üzere birçok seçenek var. Şimdi bunlara tek tek bakacağız. Ben özellikle şu an iki objenin arasına bir diğer objeyi yerleştirmek üzere olan Snap Mid Between Two Points'i işaretliyorum. İşaretledim. Bakın şu an hala soluk ama artık benimle beraber gezmiyor. Neden? Çünkü zaten ben ona 2 tane nokta belirleyeceğim ve o 2 noktanın ortasına yerleşecek. Bakın geldim, seçtim. Görüyorsunuz artık yeşil bir çizgi çekiyor ve ortasında üçgen, yani o ortasına yerleştirme işlemini yaptığımızda çıkan şekil çıkmış oluyor. Ötekine de tıklıyorum ve bakın artık tam ortasına yerleşmiş durumda. Şimdi kontrol edelim. Bakın koltuk başından koltuk başına 181,35 görünüyor. Aynı şekilde tekrar buraya geliyorum. 181,35. Bu şekilde istediğiniz şeyleri konumlandırabilirsiniz Revit üzerinde çok çok daha basit bir şekilde. Şimdi diyelim ki ben buraya bir çizim yapacağım. Detail line'la. DL tuşlarımla Detail line'ı aktif ettim. Şimdi ben buraya bakın yaklaştığım zaman her yeri tutuyor. İçindeki masanın görünmeyen kısmındaki endpoint'ine kadar tutuyor. Ama ben belki böyle olsun istemiyorum. Tıkladım. Yine Snap Override sekmesine geldim. Burada dedim ki bana sadece midpoint'leri göster. Bakın tıklıyorum. Artık sadece bakın koltuğun midpoint bölümü. Masaya geliyorum midpoint. Buraya geliyorum midpoint. Görüyor musunuz? Her geldiğim nesnenin bakın buradaki büyük duvarın burasını tutuyor. Bu kapının midpoint'ini tutuyor. Buradaki duvarın midpoint'ini tutuyor. Her yerin midpoint'ini tutuyor. Ya da arkadaşlar istiyorum ki sadece en yakın bölümü tutsun. En yakın deyince bakın köşeleri yakalamam daha zor. Hep böyle en yakın, en gidilebilecek hattı bana seçerek sunmaya çalışıyor. İkisinin mesela birleşimini tutamıyorum. Şuradaki tam köşeyi tutamıyorum ama en yakın bölümü bana veriyor. Bu tamamen bizim o an çizim esnasında ne yapmak istediğimize göre değişen bir durumdur. Evet, 5 videomuzun sonuna geldik. Bu anlattıklarımın işinizi kolaylaştıracağına eminim. Deneyin ve yorumlarda buluşalım. Açıklamadaki linklerimize de göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.